Bir ülkenin iflas etmesi, o ülkenin yükümlülüklerini yerine getirememesi anlamına geliyor. Yani bir ülke memurun maaşlarını, borçlarını ödeyemiyorsa, teknik anlamda iflas etmiş olarak kabul ediliyor. Ancak ülkenin, ben borçlarımı ödeyemiyorum demesi kolay bir durum değil. Böyle bir şey yapan ülkeye, yatırımcılar bunun faturasını daha sonra mutlaka ödetiyor. Bazı ülkeler var ki, zaman içinde tarihin en büyük iflaslarını yaşamış durumda. Bazıları kendilerini toparlarken, bazıları ağır aksak yollarına devam ediyorlar. İşte en büyük iflası yaşayan ülkeler. 3,2 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyen Ekvator, Aralık 2008'de iflas etti. Bu dönemlerde yoksulluk önemli ölçüde artmış, bankacılık sistemi zarar görmüş ve ülke borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Nitekim bölgenin en yoksul ülkelerinden olan ülkede en zengin %10'luk kesim, en fakir %10'luk kesimden 37 kat daha fazla gelir elde ediyor. 2008 yılında %7,2'lik büyüme sonrasında 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz, Ekvator ekonomisini önemli ölçüde etkilemiş, aynı yıl %0,4 büyüme kaybedilmiştir. 2. Peru. Pasifik Okyanusu'nun sahilde stratejik bir konuma sahip, tarım, madencilik ve enerji kaynakları açısından son derece zengin bir ülkedir. Peru, yüz ölçümü bakımından Güney Amerika'nın en büyük 3. ülkesidir. Ancak Peru'da 4,9 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek Eylül 2000'de iflas etti. Ama son günlerde Dünya Bankası'nın Doing Business 2017 raporuna göre iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında iş yeri açma ve kapama, krediye ulaşım, yatırımcıları koruma, vergi ödemeleri, imzalanan kontratları uygulama hususlarında yapılan değerlendirmede 54. Latin Amerika bölgesinde ise Meksika ve Şili'nin ardından 3. sıradadır. 3. Uruguay. Uruguay 5,7 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek Mayıs 2003'te iflas etti. Uruguay bu dönemi atlattı. 2015 yılında %0,5 büyüyen Uruguay ekonomisinin 2017 yılında %1,2 büyüyeceğini tahmin ediliyor. 4. Jamaika. Jamaika 7,9 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek Şubat 2010'da iflas etti. Ekonominin yapısal sorunları halen çözüm bekliyor. Yüksek faiz oranları, büyük dış ticaret açığı, yüksek işsizlik oranları, döviz fiyatlarında istikrarsızlık. Büyüyen iç borç, ülkenin çözüm bekleyen sorunlarının başında geliyor. Kamu çalışanları ve halk, çok düşük ücretler nedeniyle sosyal patlamaya varabilecek bir sıkıntı içinde. Jamaika'nın ekonomik gelişimi, küresel kriz sonlarında oldukça yavaş olarak değerlendiriliyor. Ancak inşaat, tarım ve turizm gibi birçok sektörün gelişimi oldukça dinamik olup, bu sektörlere yönelik yatırım ve ticaret fırsatları bulunuyor. 5. Yunanistan. Yunanistan, 42 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek Aralık 2012'de iflas etti. Bağımsızlığını kazandığından bu yana dışarıdan aldığı yüklü kredileri geri ödeyemediği için ekonomisi 4 kez iflas eden Yunanistan'da 2012 ülkenin en yakın tarihteki en acı senelerinden birini oluşturuyor. Yunan ekonomisi, öteden beri bütçe açığı ve kamu borçlarının yüksekliği, kamu sektörünün hacmi, piyasaların düşük rekabet gücü ve ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımların azlığı gibi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Yunanistan'da ekonomik kriz ve mali uyum programının uygulanmasına ilişkin gelişmeler, son yıllarda Yunanistan'ın iç siyasetinin temel parametresini teşkil etmesinin yanı sıra Avrupa Birliği içindeki gündem ve tartışmalara da yön vermiştir. 2010 yılından bu yana Yunan hükümeti ile kurumlar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde sonuncusu Ağustos 2015'te olmak üzere toplam 330 milyar avro tutarında 3 mali istikrar paketi imzalandı. 2009'dan itibaren %25'ten fazla güçlenen Yunan ekonomisi ilk defa 2014 yılında tekrar pozitif büyüme oranı yakalamış, ancak 2015 yılında yine daralmış, 2016 yılında ise çok düşük bir oranda büyümüştür. 6. Rusya. Rusya 73 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek Ağustos 1998'de iflas etti. Rusya o zaman dış borçlarını ödeyememiş ve iflas ile karşı karşıya kalmıştı. Bu kriz doğal olarak uluslararası piyasalarda ciddi sarsıntılara yol açmıştı. Ancak Rusya aradan geçen yıllarda kendisini toparladı. Hem daha büyüdü ve genişledi, hem de yapısal olarak daha sağlam hale geldi. Gayri safi yurt içi hasıla 16 yılda 406 milyar dolardan 2,1 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşarak 5'e katlandı. Ortalama ücretler ise 32'ye katlanarak 1000 rubleden 32.408 rubleye kadar çıktı. Ekonominin petrol ve doğalgaza bağımlılık düzeyi hala yüksek olmakla birlikte 1998'e göre kayda değer ölçüde azaldı. Bütçe gelirinin artık sadece
%27.4'ü madenler ve doğal kaynakların işletilmesinden elde ediliyor. 1998'de bütçe nakil açığı milli gelirin %8'ini buluyordu ve kamu borçları milli gelirin %75'i düzeyindeydi. Devlet bütçesi ise binde 3 fazla veriyor. Rusya'nın toplam dış borçları milli gelirin ancak %35'i kadar. Buna ek olarak ulusal yatırım fonlarının sahip olduğu varlıkların 170 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Oysa 98 krizine yakalandığında Rusya'nın sadece 15 milyar dolar rezervi vardı. 7. Arjantin. Arjantin 82 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek Kasım 2001'de iflas etti. Bu iflastan sonra kendisini toparlamaya çalışan ama başaramayan Arjantin'e bir darbede 2014 yılında geldi. Arjantin, 2014'te Ekonomi Bakanı Aksel Kicillof ülkenin iflasa düştüğünü açıkladı. New York'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Kicillof, ülkenin ABD'li fonları olan ve 1,3 milyar dolar bulan borçları ödeme konusunda fonlarla anlaşamadığını açıkladı. IMF'ye göre 2017 ve 2018 yılında büyüme hızı sırasıyla %2,73 ve %2,76 olarak tahmin edilmekte olup, enflasyonun sırasıyla %23,2 ve %19,0 olacağı öngörülüyor. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.